Evet, teknik analiz eğitim videolarımıza devam ediyoruz. Üçüncü dersteyiz ve bu derste de mumları anlatmaya devam edeceğiz. Eğer izlemediyseniz kanalımızda birinci ve ikinci dersi izlemeyi unutmayın. Onları izledikten sonra bu videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi nerede kalmıştık? Bir mumun bize ne anlattığını anlatmıştık ilk önce. Daha sonra üstte gördüğümüz dönüş mum formasyonlarını anlatmıştık. Devam edeceğiz. Burada da yarım kalan mum formasyonlarını tamamlayacağız. Şimdi nerede kalmıştık? En son burada kalmıştık ve şu an dojilerdeyiz. Doji nedir? Bir yükselişten sonra bakın gördüğünüz gibi buna tabi biz marubozu diyoruz. Şurada var. Fitilli, fitilsiz çok fark etmiyor. Gövdesi uzun ve onun yanında şöyle artı şeklinde gördüğünüz mum formasyonuna biz doji diyoruz. Doji ne demek? Daha önce zaten anlatmıştık. Şu günlük mum olarak burayı algılarsak açılış ve kapanış seviyelerinin aynı olduğu ve bir miktar oynama olmuş. Ya bu mumlardan bir tanesi işte daha doğrusu fitillerden yukarıdaki uzun, aşağıdaki biraz uzun, kısa vesaire olabilir. Çok önemli değil. Açılış ve kapanış aynı yerde olmuş. Yani nedir? Borsa için bir de düşünelim. Sabah kaçta açılıyor? 10'da. 10'da açılış bu seviyede olmuş. Akşam 6'da kapanış aynı seviyede olmuş. Yani herhangi bir değişim yok. Boğalarla ayılar savaşmış, hiçbiri galip gelememiş. Peki ne anlama geliyor? Bundan sonra bir değişim olacak. Burası bir yükseliş mumuysa ki bu yükseliş mumu bundan sonra düşüş olacak anlamına geliyor. Yani burada yükseliş trendinin bittiğini, bundan sonra düşüşün olabileceğini bize anlatıyor. Aynı şekilde bunun tam tersi olarak bir düşüş mumu var. Gördüğünüz gibi düşmüş. Burada da aynı mum var bununla. Fakat bu ters. Yani burada bir düşüş olmuş ve şu mum son oluşan doji bize bu düşüşün bittiğini, bundan sonra yükselişin olabileceğini gösteren mum formasyonu türüdür. Bu da bunun tersi olarak karşımıza çıkıyor. Devam edelim. Sol en alttaki mum nedir? Bu da bir yükseliş mum ve biz buna marubozu diyoruz. Yani trendin devam edeceğini bize gösteriyor. Eğer bir yükseliş varsa, böyle mumlar görünüyorsa bu mum bize yükselişin devam edeceğini gösteren bir mum formasyonu. Buna biz marubozu diyoruz. Fitiller aslında olabilir. Şuradaki mumlar gibi olabilir. Hani biraz uzun biraz kısa olabilir, fark etmez. Böyle dolu dolu mum gördüğümüzde yükseliş trendinin devam edeceğini bize gösteren bir formasyon. Bu da bunun tam tersi, marubozunun düşüş formasyonu. Yukarıda açılış olmuş, aşağıda kapanış olmuş. Böyle dolu dolu mum gördüğümüzde yükselişin veya düşüşün devam edeceğini anlayabiliriz. Tekrar söylerim, her videoda söylediğimiz gibi mum formasyonlarında tek başına güvenmeyin. İlla ki başka teknik göstergelere de bakın. Onlar da zaten zamanla size anlatacağız. Bakın burada aynı şekilde bir düşüş olmuş. Daha sonra bir düzeltme olmuş tersten. 3 tane mum. Bu genelde buralar bayrak formasyonu, işte üçgen vesaire olabiliyor. Şu 3 mumu gördüğümüz zaman buranın aslında bize bir flama veya bayrak formasyonu olduğunu gösterebilir. Tabii onu size detaylıca daha sonra anlatacağız. Eğer böyle bir düşüş mumu ve 3 tane yükseliş mumu, daha sonra tekrar bir düşüş mumu görüyorsanız bu bize düşüşün devam edeceğini gösteren bir formasyon türü. Bu da tam tersine yükseliş olmuş, daha sonra bir düzeltme olmuş. Her şeyi size anlatacağız. Bunların hepsini daha sonra daha net anlayacaksınız. Tekrar yükselişe devam etmiş. Bu da bir yükseliş devam formasyonu diyelim. Ve bu şekilde mum formasyonlarını tamamlamış olduk. Tabii daha çok formasyon var ama genel olarak kullanılan ve karşımıza çıkan mumlar bunlar ve bu mum formasyonlarını bir de dilerseniz gelin grafik üzerinde görelim. Evet, ilk önce sol üstteki mumdan başlayacağız. Grafik üzerinde bakalım buna benzer mumlar var mı ve bahsettiğimiz gibi düşüş olmuş mu? Şuraya baktığımızda, hatta şöyle çember içine alalım. Burada gördüğünüz bahsettiğimiz mumun birebir aynısı. Bakın aynı şekilde aşağıda herhangi bir fitil yok. Fitil tamamen yukarıda ve yükselişten sonra sert bir düşüş ve bunun için ne dedik? Bundan sonra, böyle bir mumdan sonra düşüş olması beklenir ve buraya baktığımızda aynı şekilde düşüşün olduğunu şöyle görelim. Evet, şu kırmızıyla gördüğünüz mum. Bakın birebir aynısı.
diğer mum formasyonlarına bakalım. Bakalım burada başka ne varmış? Aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi benzer iki tane formasyon var. Bakın bunlara ne demiştik? Düşüş formasyonu. Burada şöyle baktığımızda hangi mumlar var? Şöyle bakın şu mumlar, şu 3 mumdan 3'ü de var. Yani benzer. Bunlar neydi? Düşüş formasyonları. Grafiğe baktığımızda zaten ondan sonra düşüşün olduğunu görebiliyoruz. Bakın burada ne var? Burada da bir çekicimiz var ve bu çekişten sonra bakın şöyle baktığımızda %5'lik yaklaşık bir yükseliş olmuş. Çekiç mumu hangisiydi? Bakın şurada gördüğümüz asılı adam veya çekiç diyebileceğimiz formasyon türleri genelde aynıdır. Yani bunlar dip formasyonları. Bunlardan sonra yükseliş olur. Grafiğe baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Devam edelim. Evet, burada da bir çekiç formasyonumuz var ve ondan sonra yükselişi görüyorsunuz. Evet, bu iki mum için ne demiştik? Bunlar eğer tepelerde görünürse de düşüş anlamına gelebilir ve grafiğe baktığımızda buna benzer örnekleri görüyoruz. Bakın burada aynı bir formasyon var ve daha sonra düşüş olmuş. Burada da bakın tersi var. Bunda da yükseliş olmuş. Yani bize düşüşü gösteriyor tepede olduğu için. Bakın burada da yeşille gördüğümüz bir çekiç ve ondan sonra yükselişin olduğunu görebilirsiniz. Devam edelim. Evet, burada da maribozlarından bahsetmiştik. Bakın şu ikisi, bu yükseliş maribozuydu. Grafiğe baktığımızda aynısı. Bakın yükseliş olmuş. Şurası bizim için bir yükseliş maribozu. Gördüğünüz gibi devam etmiş. Hatta kaç tane var? Yükselişin devam ettiğini bize göstermiş. Bu da bu şekilde ve ondan sonra bir ters çekiç demiştik. Ters çekiç ve asılı adam formasyonu demiştik ve demiştik ki eğer tepelerde görürse düşüş olur ve gördüğünüz gibi buradan da düşüş olmuş. Sanırım bu kadar yetersiz, zaten bunları pratik yapa yapa öğreneceksiniz hepsini. Videolar izledikten sonra siz de grafik üzerinden araştırıp bulabilirsiniz. Kaç dakika oldu? 13, tamam, yeter. Evet, böylece mum formasyonlarını bitirmiş olduk. Daha sonra destek ve direnç videosuyla karşınızda olacağız. Sonraki videolarda görüşmek üzere.